Ve gelelim Trump'a. Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump kendisi için referandum niteliğinde görülen bir seçimi kaybetti deniyor. Wisconsin'de Amerikan tarihinin en pahalı yüksek mahkeme yargıcı seçiminde zafer liberal aday Susan Crawford'un olmuş. Nasıl bir yoklamaymış ki Trump için böyle bir cümle sarf ediliyor? Haberde onu anlasın. ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık performansı 5 Kasım seçiminden sonra ilk kez test edildi. Adresi salınacak eyaletlerden Wisconsin'dı. Başkanlık seçiminde Trump'ın zafer kazandığı ve demokratların elinden aldığı eyalette bu kez yüksek mahkeme seçimi yapıldı. Demokrat aday Susan Crawford, yarışı Cumhuriyetçi rakibi Brett Schimmel'in önünde bitirdi. Böylece eyaletteki 4'e 3 demokratlar lehine olan tablo değişmedi. And Wisconsin stood up and said loudly that justice does not have a price. Our courts are not for sale. Mahkemede üstünlük 3'e karşı 4 yargıçlı demokratların lehineydi. Cumhuriyetçiler bunu tersine çevirmek için kesenin ağzını açtı. Brett Schimmel'in kampanyasına 50 milyon dolarlık yatırım yapıldı. Hatta Trump'ın danışmanı ve dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Cumhuriyetçi seçmenlere oyları karşılığında 1 milyon dolar ödül verdi. Liberal aday Susan Crawford da 40 milyon dolar destek bulmayı başardı. 100 milyon dolarlık yarış aynı zamanda ABD tarihindeki en pahalı yüksek mahkeme seçimi oldu. Justice Rebecca Dallet. Peki Wisconsin'daki yüksek mahkeme seçimi neden ülkenin gündemine oturdu? Bu sadece bir yargıç seçimi değil, aynı zamanda Trump için bir referandum oylaması niteliğindeydi. ABD Başkanı'nın göreve geldikten sonraki icraatlarının demokratların elinden alınan eyaletteki karşılığı merak konusuydu. Seçimin kaybedilmesi Trump için büyük bir darbe oldu.